Her hastalıkta değil ama bazı hastalıklarda karın içinde çok yaygın tümörler oluşmakta ve bu tümörler uygulanacak kemoterapiye çok iyi cevap vermeyebilir. Bu nedenle bu hastalarda özellikle peritonun kendi tümörlerinde, peritoneal seröz papiller karsinom dediğimiz tümörlerde, kalın bağırsak tümörlerinde, yine bazı over tümörlerinde önce bu tümörün giderilmesi, yani karın içindeki tümörlü dokuların çıkarılması, buna bazen kalın bağırsaklar, omentum, dalak dahil olabilir. Diyafram dediğimiz bazı kısımları dahil edilebilir. Yani tümörsüz bir ortam sağlanması ve sonrasında ısıtılmış bir ortamda kemoterapötik ajanların uygulanması demek aslında bu. Çok özellikli bir iş ama imkansız ya da umutsuz görünen birçok hastaya da umut sağlayan bir işlem. Bu hastanemizde hem imkanlar olarak hem birikim olarak oldukça deneyimli bir ekip, deneyimli imkanlar bulunmaktadır. Uygun hastalarda uygulanmasını öneriyoruz. Peritoneal karsinomatoze dediğimiz karın içinde yaygın tümörün olduğu durumlarda uyguladığımız bir yöntem. Sitoredüksiyon cerrahisi ve sonrasında HIPEK ya da sıcak kemoterapi uygulaması. Hastanemizde hem altyapı olarak hem ekip olarak hem de destek olarak çok güvenli bir şekilde uygulanabilir bir yöntem. Bunda bir takım tümörlerde özellikle peritonun ya da karın içi zarının primer tümörlerinde, kalın bağırsak tümörlerinde ya da bazı over yumurtalık tümörlerinde önce cerrahi ile tümörlü dokuyu mümkün mertebe çıkarıyoruz ki buna bazen kalın bağırsağın bir kısmını, dalağı, bazen diyaframı dahil ediyoruz. Yani çıkarabileceğimiz her türlü tümörlü dokuyu çıkarıyoruz ve daha sonra da karın içinde daha önce belirlenmiş ilacı ısıtılmış ortamda karın içine veriyoruz. Bu sayede umutsuz durumda olan ya da kemoterapiden yarar görmeyecek önemli bir hasta grubu bu işlemden oldukça fayda görmektedir ve yarar görmektedir. Uygun hastalarda uygulanması önemlidir. Kanser cerrahisi ya da kanserin tedavisini planlarken en önemli şey multidisipliner yaklaşımda bulunmaktır. Yani bunun için bu ekibin içinde bir ekiple bu kararı veriyoruz. Ekibin içinde genel cerrahi uzmanı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, patolog, nükleer tıp uzmanı, radyolog hep birlikte oturup önce hastalığı, kanseri tanıyoruz, evrelendiriyoruz ve uygun tedavinin yani bir cerrahi mi yapacağız, kemoterapi mi uygulayacağız, radyoterapi mi uygulayacağız ya da bir takım lokal ablasyon tedavileri mi uygulayacağız buna karar veriyoruz ve ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Yani önceden kanseri hastalığı iyi tanımak lazım. Buna göre en uygun tedavi planlamasını yapmak ve tedaviyi de ona göre planlamak lazım. Tabii burada ki uygulamamız bu şekilde. Uygulanacak cerrahi tedavinin kalitesinin de çok önemi var. Mesela kalın bağırsağın son kısımdaki rektum kanserlerin tedavisinde de başarısında cerrah faktörü ya da cerrahın uyguladığı teknik oldukça önemli. Bu gösterilmiş bir şey. Onun için bu hastalara bir ekiple, bir multidisipliner dediğimiz değişik branşların bir araya gelerek yaklaşımı çok önemli ki hastanedeki uygulamamız da bu yönde. Son yıllarda cerrahideki en önemli gelişmelerden birisi laparoskopik cerrahi dediğimiz geniş ameliyat kesileri olmadan bazı aletlerin yardımıyla yapılan cerrahi. Yani daha küçük kesilerden büyük cerrahiler yapıyoruz. Tabii laparoskopik cerrahide bazı ameliyatlar standart hale gelmiş durumda. Safra kesesi ameliyatı bunlardan biri. Ama bunun dışında ileri laparoskopik cerrahi dediğimiz dalağın çıkarılması, böbrek üstü bezinin çıkarılması, kalın bağırsak ameliyatları, mide ameliyatları da birçok ameliyatlarda günümüzde artık kapalı yöntemle yapılabilmekte. Tabii kapalı yöntemle yapılmasının en önemli avantajı hastaya ciddi bir konfor sağlaması. Ameliyat sonrası dönemdeki iyileşme sürecinin oldukça hızlı olması, ağrının daha az olması ve hastanın daha çabuk günlük işlerine dönebilmesi. Onun için eğer uygunsa tabii ki tedavide taviz vermeden, olması gereken cerrahide taviz vermeden laparoskopik cerrahi tercih ettiğimiz bir yöntem birçok hastalıkta.
Cerrahide son dönemlerdeki en önemli gelişmelerden birisi bizim laparoskopik cerrahi dediğimiz kapalı yöntemle yapılan cerrahidir. Bu cerrahide büyük ameliyat kesileri, yaraları açılmak yerine bir takım aletler yardımıyla küçük yerlerden, bazen 1 santimetrelik kesilerden içeride büyük işlerin yapılmasıdır laparoskopik cerrahi. Bu yöntemde standart hale gelmiş ameliyatlar vardır. Safra kesesi ameliyatları gibi, ama bunun dışında daha fazla deneyim ve bilgi gerektiren ya da ileri laparoskopik cerrahi dediğimiz işte dalak ameliyatları, böbrek üstü bezi ameliyatları, kalın bağırsak ve rektum ameliyatları, mide ameliyatları gibi daha ileri düzey laparoskopik cerrahi de günümüzde yapılmaktadır. Hasta açısından oldukça avantajlı olan bir yöntem. Hasta ameliyat sonrası daha az ağrı duymakta, daha az hastanede kalmakta, daha çabuk günlük işine dönmekte. Yani hasta daha konforlu bir şekilde ameliyat sonrası dönemini geçirmektedir. Ama önemli olan laparoskopik yaptığımız işlemde de içeride yapılan işin kalitesinden vazgeçmemektir. Bu nedenle uygun hastalarda laparoskopik cerrahi tercih etmekteyiz. Meme kanseri tedavisindeki yöntemlerimiz bunlar: 1. Cerrahi tedavi, 2. Kemoterapi dediğimiz ilaçla tedavi, 3. Radyoterapi dediğimiz ışınla tedavi ve 4. Hormonoterapi dediğimiz hormon tedavisi, ki son yıllarda ek olarak da akıllı ilaç uygulaması dediğimiz bir takım ilaç tedavileri meme kanserinin tedavisine girmiş durumda. Biz meme kanseri cerrahisinde ne yapıyoruz? Tabii meme kanseri cerrahisini ya direkt hastaya başlıyoruz, sonra diğer uygun tedavileri belirliyoruz, ya da öncesinde tümörü küçültmek amacıyla, memeyi korumak amacıyla ilaç tedavisiyle başlayıp daha sonra cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. Ama günümüzde artık meme kanseri cerrahisindeki temel prensip memeyi olabildiğince korumak. Memeyi almışsak da bu hastada daha sonra rekonstrüktif işlemi ameliyat esnasında ya da erken dönemde ya da geç dönemde rekonstrüktif işlemi yapmaktır. Buna günümüzde onkoplastik cerrahi diyoruz. Şimdi bu tür hastalar ilk geldiğinde, meme kanseri tanısı konduğunda genellikle memesinden kurtulmak isterler. Ama tedavi süreçleri bittikten sonra önemli bir organının yokluğunu ciddi anlamda hissederler. Onun için bugün günümüzde olabildiğince memeyi korumak, memenin sadece korumak değil, şeklini ve görünüşünü de iyi bir şekilde tutmak için bir takım flap kaydırmaları, değişik yöntemlerle onkoplastik cerrahi uyguluyoruz ki bizim kurumsal olarak da farkındalıklarımızdan biri bu. Onkoplastik cerrahi uygun hastalarda gerektiğinde uygulamaktayız kurumumuzda. Eğer tanı konmuşsa ve tedavi planlaması yapılmışsa beklemenin hiçbir anlamı yok. O tedavi planlaması için de bir an önce tedaviye başlayıp, eğer kemoterapiyle başlanacaksa, yani neoadjuvant tedavi dediğimiz öncesinde kemoterapi sonra cerrahi yapılacaksa ya da cerrahi yapılıp sonra adjuvant tedavi dediğimiz ek tedaviler verilecekse bu tedavilere bir an önce başlamak lazım. Bunun için beklemeye ya da vakit geçirmeye gerek yok. Şimdi günümüzde daha genç yaşlarda meme kanseri görmekteyiz artık. Bunun iki nedeni var. Bir, görülme yaşı giderek azalıyor. İki, evlenme ya da çocuk sahibi olma yaşı giderek artıyor birçok toplumlarda. Özellikle Batı ülkelerinde ve bizde de. Bu nedenle üreme döneminde meme kanseri tanısı konmuşsa bunun hastayla öncesinde çok iyi tartışmak lazım. Eğer hasta sonradan çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa bu hastalardan mutlaka bir yumurta ya da embriyo elde edip bunu işte ilgili üreme sağlığı merkezlerinde ya da kadın doğumcu arkadaşlardan destek alarak bunu saklıyoruz. Çünkü bu hastalığın tedavisinde yumurtalıkları baskılayan, bir dönem menopozda tutan tedaviler var. Ve genellikle erken dönemde bu hastaların hamile kalmasını istemiyoruz. Tedavi süreci bittikten en az bir 2-3 yıl geçmesini bekliyoruz tekrar hamileliğin oluşturmak için. Yani bu hastalar hamile kalabilir, bu yumurtalıklar uygulanan tedaviden etkilenebilir, etkilenmeyebilir. Bunu önceden saptamak çok zor. Bu nedenle özellikle üreme çağındaki hastalarda, çocuk sahibi olmak isteyen hastalardan mutlaka embriyo ya da yumurta alınıp korunmalıdır. Tedavi süreci bittikten ve emniyetli bir süre bekledikten sonra eğer yumurtalıklar normal fonksiyonlarına dönmüyorsa daha önce alınmış olan ovum ve yumurtalıklar vasıtasıyla
hamilelik sağlanabilir. Şimdi günümüzde obezite ya da şişmanlık ciddi bir problem. Tabii şişmanlığı biz gruplandırırken vücut kitle indeksi ya da body mass index dediğimiz bir orana başvuruyoruz. Bu oran hastanın kilosunun boyunun karesine bölünmesinden oluşan bir oran. Genellikle 25'e kadar normal kabul ediyoruz. 25 ile 30 arasını kilolu yani şişman, 30 ile 40 arasını obez, 40'ın üzerinde morbid obez olarak kabul ediyoruz. Yani vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse bu hastalara biz morbid obez hastaları diyoruz. Artık bu hastalarda uygulanacak tedaviler ki bu ilaç tedavisi olabilir, diyet olabilir ya da cerrahi tedavi olabilir. Sağlık için uygulanan tedavilerdir. Yani görünüşten çok, estetikten çok sağlığın kazanılması için uygulanan tedavilerdir. Ve morbid obez hastalarda yani vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeki hastalarda eğer bu kiloya neden olacak organik bir rahatsızlık yoksa, tiroid bezi hastalığı gibi, böbrek üstü bezi hastalığı gibi ve de bu hasta daha önceden 2 ya da 3 kez ciddi anlamda bir diyete başvurmuş ama başarılı olamıyorsa biz bu hastalarda cerrahi tedavi öneriyoruz ki günümüzde bu tür hastalarda yani daha önce çaba göstermiş, denemiş kişilerdeki en etkili tedavi yöntemi ameliyattır.